İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bakar mısınız şu güzelliği? Pratik, kolay. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Eğer pastamı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, pratik, meyveli, tart, meyveli tatlı yapıyorum. Bunun için dışarıda bekletmiş olduğum 200 gram tereyağım var. 3 kaşık unla önce güzelce çekiyorum. 2 adet yumurtam var. Yarım su bardağı 100 mililitre şeker koyuyorum. Ben az şekerli yapıyorum. Dilerseniz şekeri artırabilirsiniz. Yarım su bardağı 100 mililitresini de kremasına koyacağım. 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. İçerisine bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Öncelikle bir karıştırıyorum. Bakın çok güzel oldu. Fakat şimdi yarım su bardağı un daha ilave ediyorum. Hepsini birlikte güzelce karıştırdıktan sonra artık bundan sonraki aşama elimle karıştıracağım. Bakın kıvam bu şekil. Unu birlikte karıştırmıştım. Şimdi onu ilave ediyorum içerisine ve hepsini birlikte güzelce bir karıştırıyorum. Yarım bardak un daha ilave ediyorum. Toplamda bu tarifimde 2,5 su bardağı un kullanmış oluyorum. 3 yemek kaşığı da artı tereyağımla birlikte çektiğim var. Açıklamalar bölümünde lütfen okuyunuz, detayları yazıyorum. Kolay şekil vermek için bu şekilde de yapabilirsiniz ama zorlanırsınız. Yarım saat eğer bekletirseniz bu hamur tereyağı donuyor, şekil vermeniz çok kolay oluyor. Şimdi yarım saat dinlenmeye gidiyor. Hamurum bakın yarım saat dolapta dinlendirdim, kendine geldi. Şimdi şöyle bakın kelepçeli kalıbımı fazla kağıdını kestim. Altına kolay çıkması için yağlı kağıdımı koydum. Şimdi artık yavaş yavaş hamurumu yerleştireceğim. Ben şimdi buzdolabındaki dinlendirmekteki amacımı size söyleyeceğim arkadaşlar. İçine daha fazla un girmemesi için. Yani tereyağını biraz dondurdum bakın. Yoksa daha fazla un giriyor içerisine. Şöyle güzelce kalıbımı bir sıra yerleştirdim. Daha sonra düzgün olması için şöyle yapabilirsiniz. Şimdi zeminimizi hazırladık. Şöyle bir parça ayırmıştım. Onu şöyle bir 4'e bölüyorum. İnceltiyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle kenarlarına. Orman meyvesiyle çok güzel olur. Fakat benim derin dondurucumda yazdan kalma vişnelerim var. Onları değerlendireceğim. Vişneyle de şahane oluyor arkadaşlar. Şu şekilde düzgünleştiriyoruz. Bakın. Bu kadar basit. Şu şekilde şekil verdim. Netleştirdim. Bakın. 2 adet yumurtam var. Yarım su bardağın biraz geçmiş şekerim var. Dilerseniz 1 su bardağı yapabilirsiniz ölçüyü. Ben çok şekerli sevmediğim için 200 mililitre sütüm var. 200 mililitre kremam var. Şimdi hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle bir buğday nişastası ilave ettim. 1 su bardağı un ve 2. su bardağı unumu ilave ediyorum. Şöyle derin dondurucudan çıkan meyvelerimi
tabağıma boşaltıyorum. Unla karıştıracağım. Yalnız önce arkadaşlar kremamı, çiğ kremamı üzerine boşaltıyorum. Meyvelerin üzerinden vereceğim ki renk yapsın. Çiğ kremamı çiğ hamurumun üzerine bıraktım. Şimdi derin dondurucudan çıkan meyvelerimi şöyle 2 yemek kaşığı unla bir sabitliyorum ki hemen kremanın dibe çökme olmasın da biraz yüzeyde renk yapması için. Bakar mısınız arkadaşlar? Biraz unladım. Bu şekilde hazır. Şimdi üzerine güzelce yerleştireceğim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Şimdi meyvelerimi yerleştirdikten sonra şöyle hafifçe üzerinden meyvelerimin yarısına kadar kremanın içerisine girmesini bakın sağladım. Ellerimde bu şekilde vişne. Şimdi 180 derece fırında fansız şekilde pişmeye gidiyor. Vişneli tartım fırından çıktı. Şu anda kaynar durumda. Ilımasını bekliyorum. Kelepçeli kalıbından çıkaracağım. Açtım. Bakın garanti olsun. Oh oh. Evet. Buyurun arkadaşlar. Bakın fırından çıktı. Şu anda elim dokunamıyorum. O kadar sıcak. Biraz ılımasını bekliyorum. Size dilimler halinde tekrar göstereceğim. Vişneli pastam hazır. Bakar mısınız şu güzelliğe? Pratik, kolay. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Eğer pastamı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Evet arkadaşlar, şimdi tadım aşaması. Buyurun. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? İçi krema buraya kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bir dakika. Şuraya kadar kek. Şurası krema. Meyvesi. Şu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Gerçekten enfes. Şimdi sizin için tadıyorum. Şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Muhteşem. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız?